Evet arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü neredeyiz biz şu an? Şu an neredeyiz? Ford Focus. Ford Focus. Focus Signing 4 incelemesi yapacağız. Genel kullanımı, e, ayarlarına bakacağız. Özelliklerine bakacağız. İnceleme olacak burada. Güncelleme konusuna bakalım. Güncelleme ile ilgili konuşalım. Bir ayarlar menüsüne bakalım neler bizi bekliyor burada, neler var. Şimdi 13 inç ekran yeni geldi biliyorsunuz makyajlı kasalarda. Bu Focus Active Evet, Active X modeli. Active X modeli 2024 model aracımız değil mi? 2023. 2023 model 1.5 dizel. Evet. 1.5 dizel. Şu şekilde ekranda gözüküyor. Hayalet ekranı var. Evet. X versiyonlarda Active X olursa hayalet ekranlı oluyor. X modelinde aynı zamanda bu multimedyada beraber geliyor değil mi? Multimedya da var. Evet. Ee, Şimdi diğerlerinde de var da daha ufak bir ekran vardı ona da. Şimdi büyüttüler işte 14 müydü? Kaç bu? 13. 13 inç. 13 inç. Evet. Bakalım ayarlarına. Şimdi bizi neler bekliyor? Burada neler var? Şimdi Baştan bir bakalım. Şimdi ben ayarlara bastım zaten. Şurası biliyorsunuz geri dönüş. ana menüsü. Ayarlara bakıyoruz. Şimdi ilk ana menüsü neresi? İlk ana menü burası. Tamam. Telefon listesi. Burada daha önce bu alete hangi telefonlarımız bağlıysa Bluetooth onların şey- listesini gösteriyor. İstersen buradan tekrar telefon ekleyebiliyorsun. Veya telefon ayarlarına girip bunları silip boşaltabilirsin de. Tamam. Onun dışında burada pek söyleyecek bir şey yok. Yani Tamam. şu anki telefon kayıtlıymış. Şey olayı var mı? Aynı anda birkaç cihaz bağlantı olayı yok değil mi? Vallahi ben denemedim ama mesela hanımın telefonu bağlıyken en son o bağlandıysa onunkinden devam ediyordu. Mesela bir müzik açtığında onun telefonu çalmaya başlıyordu. En son hangisi bağlantı kaldıysa onunla devam ediyor. Aynen öyle. Tamam. Onun dışında Sırayla devam edelim. şimdi şu genele bakalım istiyorsanız. Evet gene. Genelde yine dil, sıcaklık birimi. Araçla ilgili ayarlar burada. Lastik basınç birimi. Evet. O güzelmiş mesela. Oran sıfırlanabiliyor mu? Lastik basıncı sıfırlayamazsın. Sadece Bilgi yapmamıştım. hani bar olarak mı görmek istiyorsun, PSI olarak mı görmek istiyorsun? Onu gösteriyor. Anladım. Onun dışında dokunmatik düğmenin sesi gelsin mi gelmesin mi? Hani bip bip ediyor ya. Tamam. Şu Sonic Saniye hakkında da bunun versiyonu hakkında bilgi veriyor. bir versiyon şu şekilde. Evet. Tamam. Ondan sonra yine lisanslarda bizi pek ilgilendiren şeyler değil. Lisans derken burada bir mesela navigasyon alsam burada mı gözükecekti? Lisans kısmında mı olacaktı? Ya zaten buna sadece sana bir site vermiş. Buraya girip bak diyor yani. Dedim ya pek bizi ilgilendiren pek bir şey yok. Tamam. Burada Fabrika ayarları var. Ondan sonra işte geri bildirim gönder var. Buradan da işte bir sıkıntı yaşadıysan sana onunla ilgili göndere basıyorsun. Göndermiyor. SOS. Göndermek aslında bu bir bağlantı olsaydı Wi-Fi vesaire bir şey olsaydı belki gönderirdi. Valla ben denedim olmadı. Hatta yazılı güncellemeyi de denedim. Ama bağlantı kurmuyor. Onu konuşacağız. Onda bir gariplik var yani. Güncelleme konusunu sonunda konuşacağız. Evet. Tamam bu geri bildirimden çıkalım. Başka ne var burada? En son burası herhalde. Evet. Daha başka bir şey yok. Buraya Orada ayarlar sıfırla var. Tamam. Ekran kısmı var. Ekran kısmı basit ekran. Bu İşte sen böyle kalabiliyor yani alet. Hani Şey- buradaki görüntüler gidiyor. ekran koruyucu gibi bir şey mi? Ha, burası böyle kalıyor. Ha. Hiç Tamam. ekran kullanmak istemiyorsan. Ama zaten şu alt kısım ekrana bağlı bir klima şeyimiz var ya burada. Tamam. Kontrolümüz. Bu hiçbir zaman gitmez. Bu sabit. Şu klima kontrol sabit kalıyor. Tabii. Değişiklikler burada oluyor. Aynen öyle. Bu sabit. Yine parlaklığımızı burada istediğin gibi açıp kapatabiliyorsun. Gün içerisinde gün ışığında parlaklığı yeterli seviyede. Tabii. Güneş altından falan çok rahat okunuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle bir sıkıntı çekmedim. Yine modumuz var artık. Gece gündüz otomatik. Gece gündüz. İşte gündüz yaptığında yine renkler falan bir açılacak. Otomatik yaparsan belirli bir saatten sonra şeye geçiyor. Evet, gece Karanlık. modu bence iyi. Ondan sonra burada da başka bir şeyimiz yok ekranla ilgili. Saat ayarımız. Pardon. Şöyle gideyim. Şu araca bakalım istiyorsanız. Evet araç biraz güzel. Bunlar tabii araçla ilgili ayarlar. Arabayı royaltide bırakırsan 30 dakika sonra otomatik kapatıyor. Neyi kapatıyor? Arabayı kapatıyor. İstop ediyor arabayı. Evet. Oo güzel. Ama denemedim.
30 dakika beklemedim. Yakıt pahalı. Ya bunu deneyen olursa ben de merak ediyorum. Öyle. Açıklaması burada yazıyor. Başıboş bırakırsan. Yani hiç kim o arabayı 30 dakika başıboş bırakır mı bilmiyorum ki. Yani unuttun farz et. Burada Ay, 30 dakika arabayı açık bırak arabaya götürürler. Ya burada, burada o iş yaş. Arka koltuk yolcu uyarısı. Yine zaten burada açıklaması var. Niye uyarısı bu? Niçin? Ya orada arkada mesela Sayı artarsa dön. Arkada bir yani o arkaya birisi oturduğunda uyarıyor. Kemerini tak Ay, diyor uyarıyor. emniyet kemeri olsun. Ağırlıktan anlıyor ya. onun uyarısı Bir de kapatmak için. sanırım şöyle bir şey var. Kapıyla ilgili bir şey vardı sanırım. Tam hatırlayamadım şimdi. Ona bir bakayım. Çocuk kilidi bir şey mi acaba? Yani arkada insan var dikkat et diye seni şey yapıyor. Bir uyarı veriyor. Hmm. Bir şeyden dolayı. Bir kere başıma geldi de neden geldi hatırlamıyorum. Ama bir kere başıma geldi o. İşte Senin arkada- müzikle ilgili olur mu? Ses sistemiyle alakalı. Yok sesle ilgili değil. Güvenlikle ilgili gidiyor. Allah Allah. Vallahi. Tamam devam edelim burayı. Burada ne var? Akıllı anahtar. Akıllı anahtar bilgileri ne diyor? Bu nedir? Akıl anahtar konusu. Hiç kullanmadım ben bunu hiç. Ya şu şey değil mi? Arabaya yaklaştığında kapılar otomatik açan konu değil mi bu? Akıllı anahtar ile sürülen toplam mesafenin yanı sıra daha önceden bir herhalde anahtarı programlıyorsun bunda. Bir kişi yönetici oluyor. Anladın mı? Anladım. Bir tarafta kısıtlanan bir anahtar oluyor. Kısıtlanan Profil. anahtarı diyelim ki sen oğluna verdin, o kullanacak. Ona Onun ne yaptığını falan buradan takip edebiliyorsun. sanki ona ait bir profil oluşturuyormuşsun düşün. Aynen öyle. Anladım. Tamam. Şu an benim iki anahtarım da zaten yönetici modunda olduğu için buradan istersen oluşturabiliyorsun. Anladım. Tamam. Hı. Başka ne var burada? Ses tonları. Ses Bu tonları, uyarı ses tonları değil mi? Evet. Tamam. Geçelim burayı da. bu araç hakkındaki uyarılar. Hani Yani arabanın mesela atıyorum silecek suyu azaldı vesaire o, aynen. o uyarıları gösteriyor değil mi? Onların Tamam. sesleri. Camlar var orada. Bu Camlar şey- hepsini aç, hepsini kapat. Bu herhalde tek tıklamayla hani anahtardan tek tıklamayla açıp kapatabiliyorsun ya camları. Evet. Onu engellememek adına bir seçenek. Zaten burada bak camları ve tavanı varsa uzaktan açar. 3 saniye basılı tutarsan hepsini birden açıyor. İstersen o fonksiyonu iptal edebiliyorsun. Anladım. Bu konfor. Kapatma da aynı şekilde. Birçok araçta bu var mı? Bu özellik. Güzel olmuş bu da. Evet, abi klasik şeyler ya. Ekstra bir şey yok ya. Silecekler ne? Sileceklere bakalım. Hassas silme, yağmur sensörü. Kapatabiliyorsun istersen yağmur sensörünü. Arka silecek geri vitesteyken. Otomatik çalışıyor anladım. Ha. Bunu kapatabiliyorsun. Ön silecekler çalışıyorken çalışıyormuş ama. Hmm. Öyle direkt çalışmıyor yani. Çünkü ben de düşündüm şimdi ne zaman geriye taksam hiç arkadan çalıştığını görmedim. Hassas silmeye bakalım. Bu nedir? Ha, fazla silecek şey yani silme işi bittikten sonra bir iki damla böyle bir aşağı doğru kayar ya. Evet. O adamı rahatsız eder. Son bir şans daha veriyor sana. Bir kere daha siliyor. Son bir kez daha sileyim. Belki bir iz kalmıştır. Evet. O yani onun ayarı istersen aktif edebilirsin. Tamam. Ben kendim de yapıyorum zaten. Farlar. Farlar yine gecikmeli farlar. Şu neydi? Follow me mi diyor? Eskiden öyle diyorlardı şimdi. Ne diyorlar bilmiyorum. İşte 10 saniye, 20 saniye, 120 saniye olarak ayarlayabiliyorsun. Bunu da kullanamıyoruz maalesef çünkü kapıyı kapatıp çıkıyoruz hemen birisi geliyor. Abi lambaları açık bıraktın. O yüzden ayıptan. Araba açık kaldı. Bir de onunla uğraş. Kilitler. Yine bu kumandadan kilitleme özelliği. Otomatik kilit açma. Durduğunuzda ve sürücü kapısını açtığınızda tüm kapıların kilidini otomatik olarak açar. Bu özelliğin çalışması için aracın durmadan önce en az 20 km hıza erişmesi gerekir. Şey olmasın bu. Hareket alırken kapılar otomatik kilitliyor ya. Benimki kilitlemiyor ama. O zaman benim için bu fonksiyon boş. Otomatik kilit açma. Açma diyor. Nasıl oluyor? Ben anlamadım ben bunu. Belki sen içeriden kendin manuel olarak kilitledin diyelim. Ondan sonra herhalde yavaşladığında açıyor diye düşünüyorum. Olabilir. Yani durduğunuzda ve sürücünün kapısını açtığınızda tüm koltuğun yüzünü otomatik olarak açar. Zaten sürücü kapısını açtığında herhalde açacaksın kilidi yani. Ben açamıyorum belki herhalde. Mesela yolcu açamıyor sen açmadan. Bununla ilgili bir şey olabilir. Denemek lazım. Bunu denemek lazım. Yanlış kilitlenme uyarısı. Tamam zaten ekrana gelen uyarıyla alakalı bir şey.
Diyelim ki bagaj tam kapanmadı. Uyarıyor açık kaldı diye. Kilit açma o ne o? Ha, bu anahtarla uzaktan arabayı binmeden önce kilidini açarken tüm Ha. kapıları açıyor. İstersen sadece sürücü kapısını açıyor. Evet. Volkswagen'lerde o şu şekilde. Açma tuşuna bir kere basarsan şoför kapısı açıyor. Bir kez daha basarsan tüm kapılar açıyor. Anladım. Anahtarsız da işte biliyorsun. Anahtar cebindeyken sen elini Araba yavaşken açıyor. Arabaya yaklaşınca açmıyor da elini vurman lazım. Elini şeye getirince kapı açma koluna dokunduğunda o zaman Temas açıyor. etmen lazım. Temas etmen lazım tabii. Anladım. O zaman açıyor. Biraz bekleyince kendisi geri döndü. Neyse zaten başka bir şey yoktu herhalde orada. Araçta en son. Araçta mıydık biz? Araba geçti. Uyku moduna geçti herhalde. Güç vermediği için. He, evet. Evet. Çalışıyorsan bir. Şöyle yapayım. Şu araçtaydık. Farlarda. En son nerede kaldı? Kilitlerdeydik. Aynalardayız şu an. Otomatik katlanma. İstersen iptal edebiliyorsun. Tamam. Yolcu hava yastığı. Bu ayna kilitleme özelliği hepsinde var mı? Sadece bu aktivise özellik mi? Aktif ikisinin mi bu özelliği? Titanium'da var. Titanium'da Activis'te var. Ondan önceki modellerde sanırım yok. Trendix'te de yok diye biliyorum. Yolcu hava üstü uyarısı herhalde bu. Evet, istersen kapatabilirsin bunu da. Evet. Yolcu. Hatta uyarı değil, direkt Kapatıyoruz. kapatıyorsun hava yastığını. Mesela Şey mi? öne çocuk oturttuğunu diyelim, kapatabilirsin. Evet. Anladın mı? Onunla alakalı güvenlik önlemi. Başka ne var? Burada bir şey yok. Çıkalım buradan. Bağlantı. Başka şu bağlantı zaten Bluetooth. Bluetooth bağlantısı. Bluetooth bağlantısı şu an iptal. Niye iptal? Çünkü bu Ford'da Apple CarPlay açıkken Wi-Fi üzerinden haberleşiyor. Bluetooth'ta sadece ilk bağlantı anında haberleşiyorsun. Ondan sonra Bluetooth'u kapatıyor. Wi-Fi açıyor. Yani sen telefondan şimdi ben Wi-Fi'yi kapatırsam Apple CarPlay de kapanır. Normal klasik Bluetooth bağlantıya geçmek istiyorsan da bunu kullanıyorsun. Bu seçenek koymuşlar. Hı hı. Yani CarPlay kullanmak istemiyorum ben dersin. Sadece normal Bluetooth kullanmak istiyorum. Eski 10 sene önceki teknoloji gibi düşün. O zaman sadece Bluetooth'ta kullanabilirsin. Android'de böyle Yani bir şu şey an var mı? Bluetooth aktif kullanılmıyor. Hı? Android'de böyle bir şey var mı? Böyle bir ayrım. Valla Android denemedim ama büyük ihtimalle onunla da aynıdır. Şu kablo zaten CarPlay dediği bu işte. Kablosuza yansıtması diyor ya. Kablosuz olarak yansıtıyor. Onu da zaten görürsün, birazdan gösteririm ben. Onun dışında burada pek bir şeyimiz yok. Yapacağımız bir şey yok. Wi-Fi bağlantısı falan var mı? Wi-Fi bağlantısı yok. Bağlanmıyor. Olamıyor. Hı hı. Tamam. Başka bir var mı? Yani orada? sen Wi-Fi'ye bağlantı yapmak istiyorsun. Bir de o var. Ya mesela atıyorum bir uygulama indirmek isteyeceğim. Veya Yok, indiremezsin. Bunlar hep kapalı sistemler. Bunlara hiçbir şey indiremezsin abi. herhangi bir uygulama indiremiyorsun. Yok. Zaten navigasyon da yok içerisinde yerleşik. Yani senin bağlantı için ihtiyaç duyabileceğin bir şey yok. Bu ekranlarda yok yani en azından. Anladım. Hani gidersin dışarıdan bir ekran alırsın. Android tabanlı. İstediğini yap. Bunları yok. Bunlar da yok abi. Bunlar böyle. Yani burada en basitinden diğer cihazlarda YouTube uygulaması olurdu. Açıp film Tabii. izleyenler oldu, video Aynen izleyenler öyle. oldu vesaire oldu. Bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar da yok abi. Tamam, mobil uygulamalar var. Saat kaldı. Onlara da bir bakalım. Saat zaten bildiğimiz saat işte 24 saat bulur, aç kapat falan filan. Tamam, burada bir şey Otomatik saat güncellemesi. önemli bir Telefon detay yok. bakımı. Burada mobil uygulamalar ne var? Mobil uygulamalarda da hiçbir şey yok. Buradan bir şey Ne diyor? koyabiliyoruz mu acaba? Yani Türkiye'de mi çalışmıyor aslında nedir bilmiyorum ama hiç burada bir şey yok yani. Burada bizim Türkiye'de her şey kısıtlandığı için Aynen öyle. maalesef bunu kullanamıyoruz. Şurada USB aracıyla Android uygulamalar var. Ama Android bağlayıp bir denemek lazım. Ben bağlamadığım için bilemiyorum. Ya peki şey olabilir. Açılıp Senin kapanmıyor. oradaki navigasyon belki burada kullanmak için yapabilir belki. Belki onlar da öyledir. Bizdekinde otomatik CarPlay'i açınca Hmm. zaten geçiyor. Zaten CarPlay'de yüklü. Tamam. Yani. Boş Orada- bir menü. Öyle diyeyim sana. Çok bir sağ tekrar bir çevir. Ne kaldı orada? Ford desteği var. Vale modu. Şu vale modu ne? Çok ilginç. Bu valeyi teslim Bunu hiç ettiğinizde denemedim ama herhalde belirli bir hızın üstüne çıkamıyor bunlar. arabanızı Kadarıyla. kilitliyor bildiğim kadarıyla ya da buradaki şeyle kontrol edemiyor. Multimedya veya da dediğin gibi Ayarlarını değiştiremiyor falan filan. Arabayı Herhalde o kıs- tip bir şeydir. kısıtlıyor olabilir. Bu güzel olmuş bence. Öyle. Yani denemedim bunu hiç.
Valeye de vermeyeceğim için hiçbir zaman. Türk insanı valeye vermez. Kendi fark eder. Vermem abi, niye vereyim ya? Peki. Ne gerek var? Başka ne var? Ford desteğinin ya o yardım şeyle mi alakalı? Ford desteği dediğin işte sesli komut yardımı. Geçmiş uyandırma kelimesini dinle. Neymiş? Sesli komut. Okey Ford. Evet ya, bu işte hani şu direksiyondaki tuşa basarak konuşuyorsun ya. Herhalde onunla ilgili bir şey. Sesli komut. Ha. Tamam, buraya Geçmiş geçelim. mod falan bundan yazıyor. Aynen öyle. Talimatlar falan var. İşte çağrı onayları. Arama gelince cevapla diyorsun. Cevaplıyor mesela. Aynen. Ama şimdi yine dediğim gibi biz CarPlay'i bağlayınca onların hepsi Siri'nin kontrolüne geçtiği için hiçbirine gerek kalmıyor. Başka bir ayar kaldı mı burada? Ekranda ilgili bunlar. Genel kullanımla alakalı oradaki klima menüsüyle alakalı bir detay var mı? Bildiğimiz standart klima şeyi. Tabii standart klima işte, şurada bir yine aynı fan ayrımız var. Buradan Kapalı, istersen açık. derecesini ayarlıyorsun. Buradaki vatandaş da bu taraftan ayarlıyor. Bu otomatik klima değil mi? Evet, bunda otomatik şöyle 3 ayrı otomatik var bunda. Nedir o? Bunların aradaki farklar fan hızları. Yani Tamam. burada daha az fan, ortada biraz daha fazla. 3'e getirirsen de en yüksek fan hızında otomatik çalışıyor. Değişik bir sistem yapmışlar. Öncekilerde böyle bir şey yoktu. Şu biliyorsun işaretinden belli zaten. İçerideki Hava havayı, sirkülasyonu yapıyor. Evet, anladım. içerideki havayı alıp soğutup gene içeri veriyor. Dışarıdan almıyor yani. O yüzden Tabii. daha çabuk soğutuyor. Tabii. Çok ben beğenmiyorum bunu ama Kullanılan da var onun yani. Dışarıdaki pis bir hava vardır. İçeri almıyor mesela. olabilir, olabilir ha. O tip durumlarda. Yine bir anda buğulanırsa hemen şuna basıp Evet. buğuyu açabilirsin. Arka cam rezistanı Arka var. cam rezistansı. Ondan sonra bu da klimanın açması, kapatması. Ayarı var mı? Arka koltuklar için bir klima yönlendirmesi falan var mı? Yok herhalde. Arka koltuklar için yok. Bu arabada yok yani. Bu arabanın arkada herhangi bir ızgarası yok. Burada herhangi bir klima tuşu yok. Hepsini bu ekran taşımışlar. Değil Evet mi? evet, hiçbir şey kalmadı. Dokunmatik olarak buradan kontrol ediyoruz. Aynen öyle. Mesela şurada bir park iptalimiz var. Otomatik park değil yani, bu yanlış anlaşılmasın. Sadece şu park sensörlerini iptal ediyor. Ha. Yani dıt 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 ötüyor ya, onu zaten ekrandan da yapabiliyorsun. Yine otomatik start stop. stop'u, onu iptal etmek için. Tamam. Yine şu max tuşu da buradakiyle aynı. Klimadaki tuşun Yani aynısını yan tuş görüyor. olsun diye koymuşlar. Bunun dışında şunda da sürücü modlarını seçiyorsun. Mesela şuna basalım. Ekonomik mod. Burada yine Spor. sürücü modlarımız geliyor. Peki bunlar denedin mi peki? Bunda bir değişiklik oluyor mu? Mesela arabanın Valla ben ses, burada denedim. Şimdi normal, bildiğimiz normal. Eko'yu alırsak araba çok şey yapıyor böyle, nasıl anlatayım. düşük devirde mi çalışıyor? Hem çok düşük devir, çok daha yavaş hızlanıyor. Yani sen gaza böyle bir anda basıp kalkmak istersin ya. Hı. Öyle bir şey yapamıyorsun. Yavaş yavaş kalkıyor. Yani Geç hakikaten tepki veriyor. geç tepki veriyor. Böylece yakıt tasarrufu yapmış oluyorsun. Bu kadar basit. Hı. Sport modda da 2000 devirin altına düşmüyor. Devamlı devirli kullanıyor bu sefer de. Yani Ama düşük deli gibi gidiyor yani o zaman da araç. spor. Peki Evet. direksiyonda bir sertleşme oluyor mu? Spor modu. Yani hissetmedim. Süspansiyonda falan sertleşme falan. Yok o tip şeyler yok. Sadece devirle alakalı bu. Devirle alakalı. Aha. Bir kaygan ve toprak yolla ilgili. Onları da denemedim. Yani kullanılabilir. Yani bu aracımız Yağmur yağdığında falan kaygan yol alırsan. otomatik olduğundan dolayı yani burada kaygan yol ve toprak yolda kısım şu olabilir düşünceme göre. Yani vitesi sabitliyor olabilir. Sabit hıza gidebilir olsun. Hızlandırmaya olabilir. Yavaş gidebilirsin veya Olabilir. kardan. Sen önceden gerçi bunda da yapamıyorsun. Hani bazı güvenlik şeyleri var ya, onu kapatıyorsun, bunu kapatıyorsun. Hani kaymayı, Evet. o tip bunda kapatma şeyleri yok. ESP değil mi? Belki onunla ilgili bir ayarlar yapıyordur kaygan yoldayken. Altta da başka yer var mı? O beni Yok, altı boş. boş. Mesela şuraya basarsak işte burada Hı. hızlanma tepkisini azaltır. Kaygan ve ıslak yüzeylerde araç denge ayarlarını optimizedir. Hı. Bu şekilde bir açıklama yapmış Aynen. adamlar. Yine toprak yolda da şu şekilde. Bunları da gösterelim izleyicilerimize. Sport'ta da bu şekilde. Öyle. Tamam. Başka menü kaldı burada. Burada başka bir şey yok. Modları gösterdik. Sürüş modlarımız da var. Ayarlara baktık. Şimdi şurada ana sayfamıza dönelim. Şurada bir özellikler diye bölüm vardı. Yine burada az önce baktığımız
Sürüş modları. şeyleri, sürüş modlarına Kısa yollara falan mı atılmış buraya? girebiliyorsun. Buradan da girebiliyorsun istersen. Biz aşağıdaki tuştan girmiştik. Sürücü desteğinde ne var? Çekiş kontrolü. ASR Bir miydi? geri ASR. dönüş kamerasını. Şöyle bakalım istiyorsan. Patinaj önlüğü. Evet. Ondan sonra geri dönüş kamerasını da istersen buradan açıp kapatabiliyorsun. Geri dönüş kamerası gecikmesi neymiş? Park bitti. Geri vitesten çıkmanızın ardından Hemen devreye girsin diye. görüntü hemen şey yapmıyor, yani yok olmuyor. Biraz duruyor ekranda. Evet. Güzel Bir olmuş. sonra gidiyor. Tamam. Böyle bir şey yapmışlar. Kameraya bakalım mı? Açabiliyor mu? Kamerayı çalıştırmam lazım. Ateşlerim. Mesela şöyle yapayım. Kamerası bu şekilde. Yine direksiyondan etkileşim var. Çevirdiği zaman Tabii. bu Şunlar şekilde. gösteriyor. Hı. Tekerleğin basacağı yeri gösteriyor bu. Aynen. Yanaşırken falan bayağı iyi oluyor yani. Bu güzel bir özellik. Evet. Şu kırmızı sarı şeye hiç güvenmem ben ama şu beyaz şeyler hakikaten iş görüyor yani. Önde yine park sensörümüz var. Arkada park sensörlerimiz var. Park sensörleri evet önde var. Tamam. Şimdi bir de Şuradan artıya basarak sadece yakınlaştırıyor. Yani mevcut görüntüyü büyütüyor dijital olarak. bu üstten görünüm gibi bir şey. Yani hani şu kısmı büyütüyor şöyle, öyle düşün. Anladım. Gördün mü? Yani öyle Şu yandaki ağam bir şey yok. sağdaki şey ne? O hani şu bip bip öten bizim park sensörlerimizi kapatıyor. Devre dışı bırakıyor. O da şuradaki düğmeyle aynı fonksiyonda. Onunla aynıymış evet. Onun dışında başka bir şey. Bak ne kaldı? Bir Kamerada yok. CarPlay kaldı. Bir de ona bakalım. Son olarak. Apple CarPlay'den neler yapabiliyoruz? Şu özellikle kısmında yine burası diğerleriyle aynı herhalde. Evet. Bu menüyü gezdik. Aynen. çünkü. Şu uygulamalara bakmış mıydık? Zaten bu uygulamalar Android'imiz olmadığı için biz bunu kullanmıyoruz. CarPlay'i şöyle basarsan. Evet CarPlay kullanıyoruz burada. Menümüz Böyle bu şekilde mi? Menü bu şekilde. İstersen şuradan değiştirebiliyorsun. Bu şekilde bir görünüm yapabiliyorsun telefonundan. Mesela Yandex indirdiysen burada beliriyor. Her program olmuyor tabii. CarPlay'in desteklediği şeyler sadece. Buradan WhatsApp yazışmalarını cevaplama veya sadece okunabilirlik mi var? Sadece okunabilirlik var. O da sesli olarak söylüyor. Yazılı olarak değil. Ses olarak söylüyor. Ses. Bir navigasyona bakalım. Bu Yandex'in istiyorsan Apple navigasyonu var. Haritalar uygulaması. Google'ın da var. Hepsinin var. Hepsinin var. Ha. Şu Ve şekilde. bu şu an bilmiyorum diğer arkadaşlar ne durumda. Hala sıkıntılı çalışıyor. CarPlay'de özellikle. Samsung'larda bir şekilde hallediliyor ama Kendi CarPlay sağlıklı çalışmıyor haritalar sağlıklı çalışmıyor mu? bazen şey yapıyor abi. Seni başka yere de gösteriyor. GPS'ten mi kaynaklı sıkıntı var? Arabanın GPS'i ile telefonun GPS'i çakışıyor. Seçtirmiyor sana. Benim tahminim o yönde. Çok da araştırdım. Bu sıkıntı 4-5 yıldır olan bir şey. Yani Çözülemedi hala. CarPlay ile Force SNC arasında bir dava bu. Yani arabaya özel değil. Yani BMW'de de var, Volkswagen'de de var. CarPlay ve SNC 4 sistemini kullanan Kötü olmuş. tüm araçlarda maalesef böyle bir sıkıntı mevcut. Haritalar değil de mesela Yandex'i kullansak yine sorun var mıydı? Hiç fark etmiyor aynı. Mesela ben buradan çıkıyorum. Hemen gidip Google'a giriyorum. O da beni aynı yerde gösteriyor. Onun gibi düşün. Şimdi telefondan şey yapmamışım. Mesela istersen Yandex aç. Mesela şu an doğru gösteriyor. Bir gün bir bakmışım ki beni şurada gösteriyor. Ve ben yerim değiştirdikçe o da değiştiriyor. Yakalayamıyorsun bir türlü. Böyle bir sorun var maalesef. Bakalım servis vaktimize yaklaştım. Yeni yazılım da internetten çıkmış görünüyor. Ona bakacağız. Eğer yükleyince düzelirse ne hala, düzelmezse böyle şekilde devam. Yapacak bir şey yok. O CarPlay'de yine bir uygulama gördüm. VLC o çalışıyor mu? Video izleme programı. VLC hiç denemedim. Ben buraya niye geldi bu simge onu da bilmiyorum. Müzik dinleme olarak mı Yani. kullanıyor acaba? Belki. Yani uygulamanın şeyine bağlı biraz. Desteğine bağlı. Ama yani burada bir şey yok. Evet, bu deneli bir aslında bu uygulamalara. Az önce bir de şey çıktı ama şimdi gitti. Ne oluyor basınca? Bir şey Link çıkmıyor. Link paylaşmış. Allah Allah. Bilmiyorum valla yani. Daha önce bizim bir oynatma listelerimiz vardı hatırlarsın IPTV. Onlar gözüküyor burada ama bunlar da hep iptal oldu zaten. Senin kimin hesabından çekiyor bu bilgileri?
Evet. Ama hani burada gösteririm dersen zannetmiyorum, göstermez. İzin vermeyebilir belki güvenlikten dolayı. Vermez abi. Apple hayatta böyle şeylere izin vermez. Burada başka ayarımız kaldı mı? Sağ tarafı getirelim. Yine Telegram falan da yine aynı WhatsApp gibi çalışıyor herhalde. Şöyle yaparsan bir de bu şekilde bir görünüm var. İşte Hmm. müzik kısmı burada. Bunlar tamamen Apple'la ilgili zaten. Apple'ın Android'de farklıdır. kendi desteğiyle alakalı. Hı hı. Tamam. Bir son olarak biz bu güncelleme konusunu bir konuşalım. O çok merak ediliyor. Yani bu cihazlara Wi-Fi'den bağlı biz kendimiz güncelleme yapabilir miyiz? Yani ben denedim, yapılmıyor. Çünkü bağlanamıyorum. Mesela telefonumu hotspot yapıyorum. Tamam. Oradan bağlanayım diye. Bağlanmıyor. Denedim yani. Hiçbir şekilde olmadı. Hani şurada bir güncelleme yeri değil de bir bağlantı yeri vardı sanırım. Neredeydi? Bu değil. Şu Ford desteğini mi gördük biz onu? Nerede gördük? Şu orada değildi. Yok, o değil. Orada değil. Şeyde gördüm. Şu araç ayarları kısmını gördük. Araç ayarlarında mıydı? Şurada mıydı? Oraya gibi. Oraya bak. Bir. En altı araç. Şu araç şu. En aşağıda oraya bin. Orada yok. Orada da yokmuş. Bir yerde vardı, bu bir bağlantıydı ya. Şu Bluetooth'a giriyordum ama bu dedi de böyle bir kablosuz uygulama yansıtması. Bu da değil. Biz az önce genele bir bak bir. Genelde Heh. SNC hakkında. Ha, burada olabilir mi? Burada yok. Şimdi şu geri bildirim gönder diyor ya. Oraya bir tıkla. Burada mıydı gördük? Nasıl gönderecek geri bildirimi? Hadi göndere bastım. Bak, Abi, Wi-Fi'ye bağlandığınızda gönderilecektir diyor ama bağlanmıyor işte. İşte Wi-Fi bağlantısı lazım istiyor. O bağlantı nerede? Şu geri bir nerede görmüştüm ben onu bir? Tekrar bir kenara dönmeye. Şurada var mıydı? Şurada yoktu. Bunun gerisi şurası. Yok, genel. Genel içinde. Ayarlar genelde mi? Aha, ayarlar genel. Yine en alta doğru inelim. Sıfırlama var orada. Şu yazılım lisanslarda bir şey. Şu yazılım lisanslarda bir şey alırsak mı gösteriyor? O sadece şey gösteriyor, adres gösteriyor. Şu tekrar geri bildirime dönsene bir. Çünkü o yine aynı yerde. Genelde. Geri bildirim en altlarda. Heh. Burada en alta doğru bir in bir. Bununla ilgili bir USB, Wi-Fi diyor mesela. Geri bildirim alanını seçin diyor yani. Bak. Mesela ben Wi-Fi ile sıkıntı yaşıyorum. Seçtim mesela Wi-Fi bağlantısını. Gönder dedim. Bir müddet sonra kapanacak bence. Olay bu. Bu kadar. Başka hiçbir şey olmuyor. Tekrar bir gel oraya bir. Orada bir şey daha gördüm ben. Geri bildirim gönder. Hah. Tıkla ona bir. En altta da bir in mi? En aşağı. Orada yazılım güncelleme olayı bak. Hah. Burada olabilir mi? Öyle bakalım. Basalım. Yine aynı şekilde Wi-Fi arıyor. Evet. Şimdi biz bu güncelleme olayını o zaman Ford servisinde mi yapmamız gerekiyor? Öyle durumunu gösteriyor yani. Bizim burada- Ama bir yerde bir şifre girilmeli bir yer vardı. Dur bakayım nerede o? Uygulamalar. O değil. APK Play. Ben nerede gördüm onu ya? Bir dakika. Telefona bir bağla istiyorsan bir Bluetooth'tan. Ses sistemini kapatma zaten var. Başka da bir şey yok burada yani. Bunun aşağısı da yok. 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 Bunu denedik. Android denedim. Mobil uygulama yardımı. Bir tarafta da başka bir şey. Şu Telefonu şeyle ayarlardaydı. Ha? bir bağlasana bir Bluetooth'tan ve hotspot'tan bir bağla bir. İşte nereden bağlayacağız? Buradan bağlamayacağız mı? Tamam. İşte onu arıyoruz. Nerede? Bağlantı. Bluetooth kablosuz uygulama yazması dediğimiz CarPlay'di. Şuna bağlayayım istiyorsun ama bir şey değişmez yani. Yok işte. O zaman mecbur biz bunu Ford servisinde güncelleyeceğiz. Aynen öyle. Arkadaşlar maalesef bir güncelleme yapamıyoruz. Muhtemelen kısıtlı. Yok. Evet. Bugünlük de bu kadar. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlara yazarsınız. Cevaplarız arkadaşlar. Hayırlı günler.